Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Geçen hafta geçirdiğimiz küçük bir rahatsızlıktan dolayı sizlerle birlikte olamadık. Bunun için ayrı ayrı hepinizden özür diliyorum efendim. Kendimizi toparladık ve bomba gibi konularla, bomba gündemlerle yine karşınızdayız efendim. Şimdi Amerikan başkanlık seçimlerinin sonuçlarından bahsedeceğim. Şimdi bir önceki çekimimizde sizden gelen sorularda da Amerikan başkanlık seçimlerini gündeme getirmiştik. Siz de çok fazla soru yöneltmiştiniz bu konuyla ilgili ve ben demiştim ki orada Amerikan başkanlık seçimleriyle ilgili öngörüde bulunmak istiyorsanız İngiltere'nin Orta Doğu politikasına bakın. Yani orada ilerleyen bir İngiltere Orta Doğu politikası söz konusu. Nitekim de haklı çıktım. İkinci önemli nokta o da şu. Amerika karışacak, işte kaos olacak, olaylar çıkacak gibi ortaya komplo teorileri atanların teorileri de böylelikle çürümüş oldu. Çünkü Amerika'yı bilmeleri gerekiyor her şeyden önce. Amerika'nın sosyal yaşamını bilmeleri gerekiyor. İnsan yapısını bilmeleri gerekiyor. Bu tür tahminlerde bulunabilmeleri için. Amerika halkı disiplinize bir hayat sürer. Yani daha çok kuralcıdır. Kurallara riayet eder. Amerikan polisi de insan haklarını gözeterek orada olaylara müdahale eder. Yani Amerikan polisi de her zaman Amerika devletinin yanında olmuştur. Yani devletçi bir tutumu vardır oradaki polisin. Halkın da her ne olursa olsun kuralcı bir yapısı vardır. Yani kurallara her durumda riayet eder. Dolayısıyla da çok büyük bir kaosun çıkacağını ben beklemiyorum demiştim. Nitekim de öyle oldu. Trump'ın da kolay bırakmayacağını söylemiştim ama böyle büyük bir vukuatın olacağını düşünmüyorum demiştim. Nitekim de öyle oldu görüldüğü üzere. Bir diğer önemli noktamız da Trump tanıdığım kadarıyla, gözlemlediğim kadarıyla intikamcı bir insan. Yani kindar bir yapıya da sahip aynı zamanda. Dolayısıyla bunu burada bırakmayabilir. Yani bunun intikamını güdebilir, bunun altyapısını hazırlayabilir. Dolayısıyla bir sonraki seçim sahnesinde Trump'ı görmemiz mümkün ihtimal dahilinde. Yalnız burada size bugün ben Amerikan başkanlık seçimlerinde kimin başkan olduğundan ziyade kimin başkan yardımcısı olduğundan bahsedeceğim. Çünkü Amerika'nın başkanından daha önemli bir isim başkan yardımcısı oldu. Bundan bahsedeceğim. Yeni ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris kimdir? Türkiye'deki istifalarla bağlantısı nedir? Türkiye'deki son istifalarla birlikte ekonomideki son durumdan bahsedeceğiz sizlere efendim. Peki efendim, kimdir Kamala Harris? Kamala Harris ABD'nin seçilmiş başkan yardımcısı. Hatta John Biden'dan daha fazla konuşulan isim oldu Amerika'da. Bu isim ülkenin seçilmiş ilk kadın başkan yardımcılığı özelliğini de taşıyor. Yalnız kadının tek özelliği bu değil. Kadın önemli bir isim, daha önce önemli görevlerde bulunmuş ve Türkiye açısından da önemli bir isim. Biraz bunları irdeleyelim. Ben size CV'sinden bahsetmeyeceğim. CV'sine her yerden ulaşabilirsiniz. Ben daha çok bilinmeyen yönlerinden bahsedeceğim efendim. Hindistan kökenli ve Karayip kökenli kadın siyasetçi. Kadın Amerika gibi bir ülkede seçim kazandı. Bu basit bir olay değil efendim. Harris ilk defa Amerikan Kongresi'ne girdikten sonra adını ilk kez dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelir gelmez 28 Ocak 2017'de imzaladığı 17 Müslüman ülkeden ABD'ye yapılan seyahatleri yasaklayan genelgesine gösterdiği tepkiyle adını duyurdu. İlk kez adını burada duyurdu. Harris 2017'de Trump'ın kabine ve üst düzey atamalarına yönelik sorgulayıcı tutumunu da sürdürdü efendim. Burada da gündeme
gelmişti. 2018'e gelindiğinde 2018'de Senato Yargı Komitesi üyeliğine seçilerek Rusya'nın 2016 Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale müdahalesiyle ilgili Senato'daki soruşturmalarda aktif rol üstlendi ve aktif rol aldı. Bu arada Harris'i Senato'ya girmeden önce uzun yıllar Kaliforniya eyaletinde başsavcılık yaptı. Dolayısıyla da polis teşkilatı ile senkronize bir şekilde çalışabiliyor, bu yetiye de sahip efendim. Bunun dışında Yargı Komitesi'nin yanı sıra Senato ve Bütçe Komitesi'nde de bulundu. Bir diğer önemli özelliği de Seçilmiş İstihbarat Komitesi'nde ve İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi gibi komitelerde de görev aldı efendim. 2017'de Moskova ajanlarının Washington bağlantılarının olduğunu ve bu bağlantılarının izinin sürüleceğini ve bu bağlantıların izini süreceğini ifade etti ve burada da sert tutumuyla Senato'da gündeme gelmişti efendim. Bu haliyle ve bu hamleleriyle efendim Trump'a zor günler yaşatmıştı ve Trump o dönemde köşeye sıkıştırmıştı ciddi anlamda. Harris aynı zamanda Trump'ın Suriye'den çekilme kararına da karşı çıkmıştı. Trump'ın Suriye'den çekilme kararını da eleştiren isimler arasındaydı efendim. Harris aynı zamanda daha önce Türkiye'ye karşı negatif tutumuyla da gündeme gelmişti. Ermeni soykırımını savunuyor bu kadın. Burası da önemli bizim için. Ve efendim Yargı Komitesi'nde bulunduğu zaman zarfı içerisinde Trump'ın rüşvet aldığı, rüşvet verdiği kişilerin Trump'la birlikte yargılanacağını sıkça ifade ettiği de biliniyor. Burası da önemli bir nokta. Özellikle de bu rüşvet davaları ile ilgili ve bu rüşvet söylentileriyle ilgili seçim sürecinde Trump'ı çok fazla köşeye sıkıştırdığı da biliniyor. Köşeye sıkıştıracak adımlar attığı da biliniyor. Bu adımlarla da dikkatleri üzerine çekmişti efendim. Harris Hintli bir anne, Jamaikalı bir babanın kızı. Köklerine bağlı olduğu biliniyor. Hindistan'a çok sık ziyarette bulunduğu biliniyor. Dedesinin köyüne çok sık ziyarette bulunduğu biliniyor. Babası Hindistan doğumlu. 12 yaşına kadar Baptist Kilisesi'nde Hristiyanlık inancına dair eğitim almış, eğitim görmüş. 12 yaşından sonra Yahudi kökenli bir okulda eğitim aldığı biliniyor. Şimdi Yahudilerde böyle bir keşfetme durumu da var. Yani çocuğu küçükten keşfetme durumu da var. Bunu da burada antiparantez olarak belirtelim efendim. Daha ilginç olan ise Harris Orta Doğu'da, Hindistan'da ve Türkiye'de daha önce çalışmış. Özellikle de Hindistan ve Orta Doğu coğrafyasını çok iyi biliyor ve bölgeyi tanıyor efendim. Bu da kadının en önemli özelliklerinden bir tanesi. Şimdi efendim 2024'te aday olacak, işte yeni başkanı ABD'nin bu kadın olacak vesaire söylentiler var. Yani böyle flash patlatıyorlar ama ben bunların çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Yine altyapısının olmadığını düşünüyorum. Tıpkı Amerika karışacak diyenler gibi çok altyapısı olmadığını düşünüyorum. Yalnız ben burada değilim. Yani bu başka bir konu. Çünkü 2023'te çok ciddi bir siyasi konjektür değişikliği söz konusu olacak. Ve bu kadının siyasi profili acaba 2023'teki siyasi konjektürle uyumlu mu? Bunu da bir tartmamız lazım. Bu bambaşka bir konu. Ben burada değilim efendim. Ben size söylenmemişleri söyleyeceğim ve ben size daha iddialı şeyler söylemek istiyorum efendim. Bu kadının uygulayacağı politikalarla ilgili. Birincisi, şimdi Hindistan kökenli olması ve Orta Doğu'yu çok iyi biliyor olması ve Orta Doğu'yla ilgili Trump dönemindeki söylemleri, yani senatör olduğu dönemdeki söylemleri aslında bize şunu gösteriyor ki Amerika'nın önümüzdeki dönemde, önümüzdeki süreçte Orta Doğu politikası değişecek. Orta Doğu politikasında ciddi değişiklikler olacak.
İkincisi, her şeyden önce Orta Doğu emellerini gerçekleştirme yönünde sinsi sinsi çalışan İngiltere'nin olduğu da ortada, bunu da atlamayalım efendim. Bu noktada Harris'in Hindistan kökenli olması, bölgeyi de çok iyi biliyor olması muhtemeldir ki tesadüf değildir efendim. Bu yine bu kapsamda Hindistan'ın desteğinin alıyor olması da tesadüf değil. Hindistan'ın da desteğini alıyor. Aynı zamanda şimdi Hindistan'da önemli bir ülke, basit bir ülke değil. Hindistan'dan da ayrıyeten bahsedeceğiz. Hindistan teknoloji noktasında, teknolojik deneyler noktasında Çin'le yarışır noktaya gelmeye çalışıyor. Çin'e yetişmeye çalışıyor efendim. Hatta ciddi de beyinler üretiyor. Yani ciddi beyinler de yetiştiriyor Hindistan. Hindistan'da dolayısıyla basit bir ülke değil. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda ve yan yana koyduğumuzda Amerika'nın Orta Doğu politikası değişecek efendim. Çünkü her fırsatta söylüyorum, yeni dünya düzeni Asya, Orta Doğu eksenli şekillenecek. Bunu her fırsatta söylüyorum. Bu bir şeye hazırlıyor Orta Doğu'yu ve Orta Doğu bir şeye hazırlanıyor, bir şeylere hazırlanıyor. Geldiği müddetçe bu konulardan da bahsedeceğiz. Dolayısıyla Amerika'nın dış politikasında ciddi değişiklik olacak. Amerika'nın Orta Doğu politikasında ciddi değişiklik olacak ve bu da bu kadının vizyonu üzerine kurgulanır hale getirilecek efendim. Diğer önemli nokta, bizi ilgilendiren kısmı, yani Türkiye'yi ilgilendiren kısmı, o da şu: Harris yakın tarihte Türkiye'de gündeme gelecek. Hatta Türkiye'de gündem olacak diyebilirim. Bu kadın Türkiye'de gündem haline gelecek. Birden fazla konuyla, üstelik tek bir konuyla değil. Bunların başında efendim Ermeni meselesi geliyor. Ermenilere uygulanan soykırım meselesi gündeme gelecek. Bu meselenin gündeme gelmesi aslında Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda da Türkiye'nin köşeye sıkıştırılması için bir adım haline gelecek. Bunu da söylüyorum efendim. O noktaya geldiğimizde de söylemiştik diyeceğiz efendim. Şimdi orada şu anda Ermeniler çekiliyor. Yani Ermenistan askerlerinin bir çekilme durumu var. Dağlık Karabağ'ın boşaltılması söz konusu. Yalnız bu çok Amerika'nın hoşuna giden bir durum değil. Burada Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışacak. Nedeni de Azerbaycan'a Türkiye'nin destek verdiği düşünülüyor. Ki keza Azerbaycan Türkiye'den bu gücü aldığı düşünülüyor. Amerika burada uygulayacağı, yani Ermeni soykırımını gündeme getirerek uygulayacağı politikada sadece Türkiye'yi değil, aynı zamanda Rusya'yı da köşeye sıkıştırmayı hedefliyor. Bunun da altını çizmeden geçmek istemiyorum. Bizim buna göre politika üretmemiz gerekiyor efendim. Bir diğer önemli nokta, bizi köşeye sıkıştırmaları noktasında şimdi Trump'ın yargılanacağını söyleyen kadın, her fırsatta bunu söyleyen bir kadın ve Trump'ın çevresinin de, Trump'ın ilişkide olduğu kişilerin de yargılanacağını söyleyen bir kadın. Dolayısıyla da savcı kimliğinin de ön plana çıkmasını göz önünde bulundurursak, tek başına bağlantısı vardır demiyorum. Bakın, altını çizeyim, bağlantısı var ya da yok. Bu bambaşka bir konu. Bağlantısı olsun olmasın, Trump'ın geciktirdiği Halk Bankası davası dosyasını tekrar gündeme getirecektir. Yani bizim bu dava dosyası tekrar gündeme gelecek efendim. Kotsa yaptırımları gündeme gelecek. Bunlar da Türkiye açısından önemli noktalar. Şimdi burada uygulanan, Türkiye'nin uyguladığı politikalar doğrudan bağlantılıdır diyemem ama dolaylı olarak Türkiye'deki istifalarla bu kadının bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü eş zamanlı olması tesadüfi değil. Harris'in başkan yardımcılığının açıklanmasının hemen ardından Merkez Bankası Başkanı'nın
istifa etmesi, yani görevden alındı denildi basında. Yalnız ben görevden alındığını düşünmüyorum. İstifa ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla hemen ardından görevden alınması ya görevden uzaklaştırılmasının tesadüfi olmadığını düşünüyorum. Hatta iddia ediyorum ki Ekonomi Bakanı'ndan daha önemli bir istifadır. Ekonomi Bakanı'nın istifasından daha önemli bir istifadır Merkez Bankası'nın başkanının istifası efendim. Dolayısıyla burada böyle bir konjektürel yapı oluşturularak tedbir almaya çalışılıyor. Yalnız bu çok da sağlıklı ilerlemiyor. Bunu da söyleyeyim efendim. Yani bu uygulanan bu politikada çok sağlıklı değil. Yalnız ikisi arasında ciddi bir bağ var. Yani ikisinin eş zamanlı yaşanması da tesadüfi değil efendim. Dediğim gibi Kotsa yaptırımları gündeme gelecek. Halk Bankası davası gündeme gelecek. Bütün bunları yan yana alt alta koyduğumuzda dünya ekonomisinde ve siyasi konjektüründe gelecek günlerde ciddi değişikliklerin olacağını göreceğiz ve gözlemleyeceğiz efendim. Bizler de takipçisi olmaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisine ya kısa değineceğim ama ayrıyeten bir video çekeceğiz ekonomiyle ilgili. Türkiye ekonomisi efendim bu yaptırımları şu anda kaldıracak güçte mi? İkincisi Halk Bankası davası gündeme gelirse Türkiye'ye çok büyük bir ceza kesilebilir. Yani büyük bir tazminat doğabilir. Bu da Türk ekonomisini zorlayacaktır. Yani bu da ciddi bir zorlama bize yaşatacaktır. Bu anlaşmalar gidip gelebilir. Çünkü Trump bu dosyaları geciktiriyordu. Dolayısıyla Trump'ın gelmesi Türkiye açısından iyi olabilirdi. Yalnız her zaman tabii istenilen olmuyor. Yani ideal olan, gerçek olan olmuyor maalesef. Dolayısıyla da Amerika'nın Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya'da uygulayacak olduğu politika aslında adım adım ilerliyor. Uygulamak istediği politika adım adım ilerliyor. Burada da Türkiye'yi özellikle Orta Doğu ayağında köşeye sıkıştırmaya çalışacaklar. Bu da bizim biraz bu konuda daha tedbirli davranmamızı gerektiriyor. Ben ifade ediyorum, söylüyorum. Lütfen daha tedbirli politikalarla ilerleyelim. Yani günü kurtarma politikaları çok başarılı ve çok sağlıklı olmayacaktır. Daha ileri hedefler koymak zorundayız. Daha tedbirli davranmak zorundayız. Şimdi Amerikan başkanlık seçimlerinin açıklanmasının ardından, yani resmi olmayan sonuçlar açıklanmasının ardından Dışişleri Bakanı'nın bir ifadesi olmuştu. Kimse çok fazla bunu gündeme getirmedi. Hatta duymadılar bile, yani böyle üstünkörü geçtiler. Bizim dedi her iki duruma da hazırlıklı olacak politikalarımız mevcuttur. Yani her iki duruma da adapte olacak politikalarımız mevcuttur. Mevcut olan taleplerimizde de herhangi bir değişiklik söz konusu değildir ifadelerini kullandı Dışişleri Bakanımız. Bunu pek kimse görmedi. Yani pek kimse bu ifadenin üstünde durmadı. Bu önemli bir ifadedir efendim. Bu Türkiye'nin her zaman mevcut politikalarla ilerleyeceği, Türkiye'nin kendi menfi çıkarları doğrultusunda komşularıyla ilişkilerini sürdüreceğinin açık bir delilidir. Dışişleri Bakanı'nın da yaptığı bu açıklama efendim. Ben sadece burada görevim ikaz etmek, uyarmak. Bunu da yapıyorum. Sizlerin de bilgilenmesini elimden geldiği kadar sağlamaya çalışıyorum efendim. Dolayısıyla da yeni dönemi, yeni konjektürü birlikte inceleyeceğiz. Birlikte irdelemeye devam edeceğiz efendim. Takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu noktada bizlerden desteklerinizi esirgemediğiniz için, bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum efendim. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın.